Frankenstein kitabındaki Safi karakterinin babasının Türk, annesinin Hristiyan Arap olduğu dikkatinizi çekmiş miydi? Safi, emperyalist okumada bize ne ipuçları verir? Mary Shelley'nin Frankenstein hikayesi, Spivak'ın Üç Kadın metni ve emperyalizme bir eleştiri yazımının üçüncü kadın yazarı olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk ikisine göre eleştirmenlerin de söylediği şekilde daha yüzeysel bir okuma yapan Spivak'a da biraz eleştiri yapacağız burada. Eleştirenleri de eleştireceğiz. Ve neden acaba daha az eleştiri yaptığı üzerine de konuşacağız. Bununla ilgili birkaç tane fikrim var. Sizlerle paylaşacağım elbette. Ben videonun ilk kısmını Safi ve babası olarak oluşturulmuş olan karakterlemelere ayırmayı tercih ettim. Türk izleyicimin de ilgisini çekeceğini düşünüyorum bu karakterlemenin ve aslında düşünmemiz gerekiyor, değil mi? Emperyalist oluşturmada, yaratışta Türk karakterlemelerin nasıl bir yer aldığı ve nasıl bir imge yaratıldığı ve düşünce sistemlerinin içerisinde nasıl yerleştirildiği bizler için çok önemlidir. Hem Batı bizleri nasıl görüyor, hem bizler kendimizi aslında nasıl içselleştiriyoruz anlamında önemli bir eleştirel düşünce üzerinden farkındalığımızı artırmamız gerekiyor. Hoş geldiniz. Ben Umut Özkaleli, Umutlu Kuramlar'da bir videoda daha birlikteyiz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Çayınızı, kahvenizi alın. Birlikte Safi'nin ve babasının, Türk babasının nasıl ifade edildiğine bakalım. Safi'nin tüccar babası Paris'te tamamen dini ve sınıfından dolayı ayrımcılık görür ve mahkemeye verilir, idama mahkum edilir ama aslında kendisine söylenen suçlardan masumdur, suçlu değildir. Bu süreci takip eden Felix, Delays ailesinin zengin oğlu, müthiş bir tepki duyar sistemin bu şekilde kurgulanmasına ve adama yardım etmek ister ama bu sürecin içerisinde Safi ile tanışır, aşık olur ve evlenmek ister. Babası da kendisini kurtarması karşılığında kızınla evlenmesine izin vereceğini söyler. Fakat kendisini kurtardıktan sonra Safi'ye izin vermek istemez, yanında tutmak ister. Burada babanın sözünden dönmesi noktasında, engellemeye çalışması noktasında Safi babasına baş kaldırır ve Felix'in yanına gitmek için hareketlenir, ayrılır babasının yanında. Bu noktada Mary Shelley'nin ortaya koyduğu yazımda tasvir edilen 18. yüzyıl liberalizmine çok da uygun bir şekilde bir takım klişeler kullanılıyor. Nedir o? İşte Müslüman baba kötüdür, zalimdir, tirandır ve bu şekilde kendi yani Hristiyanlar kendisine karşı ön yargı göstermiş olsalar bile aslında baktığınız zaman kendisi de öyle iyi bir karakter değildir. Yani bir yandan ön yargıların kurbanıdır ama öte yandan da mesela anneyle bağlantılandırarak ve mukayese ederek Hristiyan, Arap anneye baktığınızda o daha iyidir, daha saftır, daha özgündür. Zaten bir şekilde de köleleştirilmiş bir imge olarak veriyor bize Hristiyanı Müslümanın altında. Ve bu şekilde kurnaz, nankör, işte bilindik imgeler üzerinden kaleme alıyor Safi'nin babasını. Ve Safi'nin bir şekilde ona baş kaldırmasını da kadın özgürleşmesinin bir sembolü olarak kullanıyor. Artık özgürleşmek isteyen bir kadının, bunun farkına varan bir kadının çok da fazla babasının yanında duramayacağını, zalim, tiran Türk babasının yanında duramayacağını ve batılı erkeğin yanına giderek kendini gerçekleştirebileceği imgesini bize vermeye çalışıyor. Ama orada aslında ilginç bir şey, ilerleyen noktada da göreceksiniz bunu. Safi'nin kendi sesini gerçekte hiçbir zaman duymuyoruz. Batılı erkeğin yanında var olan bir görüntü arz etmesiyle özgürleştiğini düşünmemizi istiyorlar ama aslında
kendi sesine de çok fazla sahip olan bir kadın olarak görmüyorsunuz kitapta kendisini. O özgürleşmenin varlığını size inandırmaya çalışsalar bile. Safi karakterine devam edebilmemiz için Felix'e dönmemiz gerekiyor. Çünkü oraya bağlıyor onun hayatını. Felix bu girişimi yaptıktan sonra Türk babayı adaletin haksız pençesinden kurtardıktan sonra Paris'teki otoriteler tarafından bütün Dileysi ailesi önce hapse atılıyor, sonra Almanya'ya sürgüne gönderiliyor. Bütün zenginlikleri ellerinden alınıyor. Hem ekonomik hem sosyal pozisyonlarını kaybediyorlar ve çok düşkün bir noktaya geliyorlar. Almanya'daki bu bir köydeki bu kulübedeki hayatlarında da Felix'i kendini kız kardeşi ve kör babası için paralayan, zayıf düşen fiziksel olarak, sürekli çalışan, sofradaki payını bile onlara veren bir karakter olarak gösteriyor. Bana sorarsanız bu çok önemlidir. Çünkü alegorik olarak benim gördüğüm kadarıyla Batı'nın aydınlık yüzü olarak gösteriyor bize Felix. O da nedir? İşte adaletlidir, doğrunun yanındadır, kendine maliyeti olsa bile hep doğrunun arayışındadır. Yüce bir işte sevgi duygusu vardır. Karşısındakilere karşı özverilidir, değil mi? Sadakati vardır filan. Bunların hepsini aslında bir batı kurgusu olarak gösteriyor. Ne zaman kitapta da Spivak'ta üzerinde duruyor sanıyorum. Evrensel seküler değerler olarak gösteriyor ilerilen noktada Safi'nin alacağı eğitim. Oradaki evrensel önemli bir vurgudur. Değil mi? Batı'ya ait olan her şey zaten güzel bir çerçeveden size sunuluyor. Güzel olan her şeyde felsefik olarak veya insan haklarına ait olarak veya demokrasiye ait olarak da Batı'ya ait olan her şey olarak gösteriliyor. O da direkt olarak Batı'ya ait olan her şeyi de bir evrensellik üzerinden anlatmaya çalışıyor size. Farklı aslında kültürel oluş biçimlerini inkar ederken onların sayılmadığını, evrensel olmadığını filan ve güzel olmadığını da söylemeye çalışıyor size. Bu noktadan böyle bir Felix karakteri yarattığını ifade edelim. Ondan sonra peki burada soracağımız önemli bir soru var değil mi bizim için? Babasına baş kaldırarak ortadan kalkan, yani babasının yanından kaçan ve Almanya'ya giderek Felix'e ve Dileysi ailesine katılan Safi, değil mi? Niçin bizim için bir şekilde önemlidir? Frankenstein'ın yarattığı, laboratuvarda yarattığı canavarla ilgili nasıl bir bağlantısı vardır? Niçin önemlidir? Bu aslında hikayenin de bağlantısındaki en önemli noktayı oluşturmaktadır aslında bakarsanız. Burada resimde göreceğiniz şey, canavarı görebiliyor musunuz? Pencereden veya ağaç arkasından dikkat edin. Safi katıldığında Almanya'da Dileys ailesine aile mutlu oluyor. Onunla bir şekilde sözlü hikayelendirmeler, müzik ve yazı yazma öğretiyorlar kendine, yerel dili, konuşmayı, yazmayı ve ona klasik bir literatürden okumalar yapıyorlar ve yetiştirmeye ve eğitmeye başlıyorlar Safi'yi. Burada aslında Türk babanın etkinliğinden çıkarak özgürleşmesi gereken kadına Batı'nın eğitim vermesi imgesiyle donattırılıyorsunuz. Ama hikayenin aslında durduğu sade nokta orası değil. Orası çok önemlidir. Ama canavar da kendisine herhangi bir şekilde laboratuvarda yaratıldıktan sonra verilmeyen eğitimi gizlice orada başkalarının haberi olmadan Safi'ye verilen eğitimi dinlemek üzerinden kendini eğitiyor. Yani bu Caliban'ın insanlık eğitimi, bu canavarın insanlık eğitimi Türkiye'de artık ikamet etmeyi iğrenç bulan diye yazıyor. Hristiyanlaşmış Arap olan
Safi'nin derslerini gizlice dinlemesiyle gerçekleşiyor. Yani Safi de size artık Türk kültürünü ve kimliğini ve coğrafyasını tamamen kopuşla ve reddedişle ele alan bir yaklaşımdan vermeye başlıyor orada. Bu yazım biçimi tabii ki çok emperyalizmin buram buram koktuğu anları görmenizi istiyoruz bu noktada. Karakter sınıflandırmasında Spivak'a göre Müslüman ve Hristiyan karışımı olan Safi, Rice'ın Antioneti ile Bertas'ı arasında bir kategoriye giriyor. O kategoride görüyor kendisini. Ben aslında tam öyle görmüyorum. En azından Rice'daki Antionet karakterinin kendine ait belli bir düzeyde bir sesi var. Kendi anlatısı var. Safi'nin hiçbir zaman kendine ait bir anlatısı bu kurguda yok. Bir şekilde de iyi hizmetkar Kristofin, Rice'daki Kristofin'de de bulabilirsiniz. Çünkü çözümsüz kalıyor ve dolaylı bir noktada kalıyor. Biliyorsunuz Kristofin'in de hikayesi tamamlanmıyordu. Rice'ın hikayesini onu belirtmiştik bir önce yaptığımız videoda. 4. videomuzda bulabilirsiniz onu. Burada da Safi'nin de geleceği aslında belirsiz kalıyor. Hani katılıyor Dileys ailesine ama orada bir kopuş var, bitiyor. Orada böyle bir eksik kalıyor diyor bize. Aslında orada özne olamaması ve hikayenin kurgusunun merkezinde olmaması da önemli bir şeydir. Ben burada biraz Spivak'tan ayrılıyorum açıkçası. Antionet'e de benzetmiyorum. Dediğim gibi kendi sesini duymadığı için, canavarın anlatısından duyduğumuz için. Kristofin de buna ek olarak söylediğimizde evet hikayelerin yarım kalması anlamında benzeşiyorlar belki ama emperyalizm emperyalist beyazlara karşı duruş gösteren bir karakteri vardır Kristofi'nin. Hani Rochester'ın karşısına dikiliyor ve ona istediği şeyleri söylüyor ve belli bir noktada da konuşan özne olduğunu belirtmiştik 4. videoda. Onun hikayesi yarım kalsa bile öyle bir güç veriyor kendisi ama Safi'de öyle bir özne pozisyonunu bile göremiyorsunuz. Çok daha fazla sessizleştirilmiş bir karakter olarak karşınıza çıkıyor. Canavar Safi'nin yetiştirilişini gizlice dinlerken eğitim alıyor. O da dil öğreniyor, felsefe öğreniyor. Ve ailenin geriye kalanların evde olmadığı bir anda kör adamla konuşmak için içeriye giriyor. Aslında ikisinin arasındaki konuşma normal giderken bir anda ailenin geriye kalan fertleri içeriye giriyorlar ve dehşet bir şekilde kendisini gördüklerine korkuya kapılıyorlar, dehşete kapılıyorlar ve üzerine saldırıyorlar. Burada birkaç tane öge var üzerine düşünmesi gereken. Bunun ben çok sembolik olduğunu düşünüyorum. Kör adamı düşünelim. Görmediği zaman toplumun aslında verdiği imgeden habersiz olduğu olarak sembolize edebiliriz onu. Ben kafamda öyle düşünüyorum. Canavarın insani noktalarını görebiliyor. Aslında bu canavarın içerisinde çok insani noktalar olduğunu veriyor bize o şekilde. Toplumun etkileşimi olmadan aslında kendisiyle konuşabiliyor ilginç bir şekilde. Bunu öyle toplumun etkinliğiyle aslında perspektiflerin ve görüşlerin değişerek insanları etiketlediğini, damgaladığını, onlarla ilgili ön yargılar oluşturduğunu düşünebiliriz bu noktadan. Batının ötekisine yapılanın bu olduğunu algılayabiliriz o şekilde. Diğer önemli faktörlerden bir tanesi Felix canavarı babasının yanında oturan dövmeye kalkar. O batılı erkeğin sömürgeleştirdiği ve canavarlaştırdığı mağduna yaklaşımı olarak sembolize edilebilir. Kız kardeşi ilginç bir tepkiyle bayılır. Onu da sömürgeleştirmenin yarattığı konfor alanlarının dışına çıkıldığı anda ve o konforun ne sebeple oluştuğunu gördüğümüz anda bununla yüzleşemememiz olarak ifade edilebilir. En ilginç olanı da Safi'nin tepkisidir. Safi kaçar, görmek istemez, yüzleşmek istemez canavarla. Bu aslında ilginç bir tepki. Çünkü kendisi
öteki olarak oluşturulmuş olan Safi'nin bir yüzleşme anı yerine kaçmayı tercih ettiği ve arkasını dönüp bundan uzaklaşmak istediği gibi bir sonuç karşımıza çıkabilir. Çünkü Safi de aslında bir öteki, batılılaştırılma süreçlerinden geçen, görece olarak kendini inkar ettiği oranlarda kabul edilen bir öteki olarak karşımıza çıkıyor aslında. Sessizleştirilmiş bir öteki olarak dediğimiz gibi. Mesela acaba kendini aynadan yansıyan bir şekilde gördüğünde, nasıl bir ötekileştirme sürecini gördüğünde yaşadığı olumsuz duygu olarak algılayabilir miyiz bunu? Yani bir şekilde kendini oluşturma noktasından geçen süreçleri kabul etmeseydi nasıl algılanacağına dair bir dehşet anı yaşaması olarak da görebiliriz. Kendini inkar noktasını görebiliriz. Aslında burada çok önemlidir bu sahne bence. Çünkü dediğim gibi kendine ait duyguları, düşünceleri, insani özellikleri olan canavarın aslında dışarıdan hiç insani görünmeyişi ve insanların, toplumun ona gösterdiği tepkiyle giderek insani özelliklerini yitirerek öfkeli bir varlığa dönüşüyor ve kendini tamamen öfke ele geçiriyor. Bu çok önemli bir şeydir çünkü burada bize söylenen şey aslında öfke üzerinden algılamamız gereken ve sembolleri düşünmemiz gereken şey. Acaba gerçekten var olan bir, kendi içinden oluşmuş bir canavar mı görüyoruz? Yoksa toplum bize bir takım bireyleri etiketleyerek, damgalayarak, ön yargılar oluşturarak onları nasıl algılayacağımızı dikte ederek onları insanlığından çıkardığı için mi insani noktalarımızı ortaya çıkarıp paylaşamıyoruz? Bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Ben bu noktada size daha önceki videoda Martinik'ten konuşurken Frantz Fanon'a değinmiştim. Frantz Fanon bu konuyu çok güzel irdeler. Onun üzerine gidilmesi gerekir. Nasıl sömürgeleştirilen ülkelerde yaşayan insanların kendilerine batılıların davranışlarının üzerinden bir okuma yapmak zorunda kaldıklarında ya öfkeli varlıklara döner ya da Safi gibi kendi kendilerine karşı bir dehşet yaşamaya başlarlar. Bu noktadan da neden Safi'nin bir dünyalaştırma örneği olduğunu anlatmaya dönelim isterseniz. Bana göre Safi bu hikayede Batı'nın gözünden yerliyi görmeyi sağlamak için dünyalaştırma yapılan bir araçtır. Spivak bunu bu şekilde ifade etmiyor bize. Ama bana sorarsanız dünyalaştırmayı nasıl tanımlıyor bize? Batı'nın gözünden yerliyi tanımlayıp onu içselleştirip artık o bilginin, Batı'dan gelen bilginin tek geçerli bilgi olduğunu ortaya koyması. İşte ben Safi'nin sürecini anlatışını Mary Shelley'nin bir dünyalaştırma örneği olarak görüyorum. Neden böyle görüyorum? Çünkü Shelley bir şekilde Safi'yi Batı'da özgürleşme süreçlerini yaşarken verirken aslında Batı'nın şekillendirdiği ve sesini de çok fazla çıkaramayan bir unsur olarak gösteriyoruz. Çünkü kendi sesini hiçbir zaman duymuyoruz. Sadece batılılaştığını, Batılılar tarafından batılılaştırıldığını duyuyoruz. O yüzden Safi'nin bakış açısı diye bize verilen Türk imgesi işte kendi kültürünü reddediyor, kendi babasını reddediyor, kendi geldiği arka planı, tarihçiyi, hafızayı reddediyor diye veriyor bize. Ama o aslında kendi sesinden böyle bir şey hiçbir zaman duymuyoruz. Ona Batı'nın vermiş olduğu bir ve onaylattırdığı bir kurgu olduğu için de Safi orada dünyalaştırmayı yaratan bir pasif araçtır aslında. Bunu algılamamız gerekiyor. Çünkü özgürleşmiş bir kadın değil. Bize diyor ki Safi özgürleşti, Batı'ya geldi, eğitim aldı, okumayı öğrendi, yazmayı öğrendi, düşünmeyi öğrendi. Düşünmesi noktasında ama bunların hiçbirisini
Safi'nin ağzından duymuyoruz. Kendi tecrübeleriyle birleştirişinin nasıl oluştuğunu görmüyoruz. Bunu sadece Batı bize Safi'nin nasıl olduğunu anlatarak kurguluyor. Bu tam anlamıyla Spivak'ın bize anlatmaya çalıştığı dünyalaştırma meselesiyle ilgilidir. Tamamen o tanımın içerisine girmektedir. Bunu bu şekilde ben okuduğumda ve düşündüğümde dünyalaştırma örneği olarak yaşayıp hissediyorum açıkçası gördüklerimde. Şimdi buradaki demiştim başında döneceğim kısacası Spivak niye bunu bu kadar derinleştirmiyor? Hani kavram kendisinin bilmemesi diye bir olasılık yok. Geniş geniş bir denizde Rice'ın White Sargasso Sea kitabında ve Jane Eyre'ın Bronte'ninkinde inanılmaz güzel derinlikte analizler veriyor bize. Bana göre kendi konumlanmamız üzerinden okumamız gerekiyor. Spivak, Hindistan'ı ve Karayipleri bir tanesi kendi kimliğiyle bağlantılı olduğu için öbürü de etkileşim içerisinde olduğu hem kişiler olarak hem literatürler olarak o grupların emperyalist kurgularda nasıl yaratıldığıyla ilgili çok yakın, kendine yakın kurgular görüyor ve bunun üzerinden de düşünmesi derinleşiyor. Orada biraz çok az bir cümleyle belki hani Orta Doğu coğrafyasındaki kalıp yargıların, Türklerin ve İranlıların Arap zannedilmesi veya bütün Arapların Müslüman kabul edilmesi gibi imgeleri böyle birazcık ifadelendirip geçiyor ama kimliksel olarak sanıyorum hangi emperyalist kurgular bizim dikkatimizi çeker ve anlamamızı sağlar, kendi kimlik oluşumlarımızla da çok önemlidir ve bağlantılıdır, ilintilidir. O yüzden de bizim kendi tecrübelerimiz, kendi kimliklerimizle bağlantılı olan, yaratılan, değil mi? Emperyalist kurguları kendimizin detaylandırması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun da ona bir geçiş sağlayacağını umut ediyorum. Bu karşınızda gördüğünüz portre romantik İngiliz şair Lord Byron'a ait. Şimdi nereden nereye Lord Byron'a atladık diyeceksiniz. Önemli bir mesele olarak Bronte'ye yapıldığı gibi hangi toplumsal arka planda, tarihsel yapı içerisinde metni yazdığını, nasıl bir algılama süreci içerisinde bu metinlerin oluştuğu önemlidir yazarlara bakarken. Spivak bunu Bronte'ye yapar ama Mary Shelley'e yapmaz, biz yapalım. Dediğimiz gibi biz bu coğrafyanın insanları olduğumuz için bizleri nasıl oluşturdukları ve hangi yaklaşımlar içerisinde, hangi arka planlar, hangi tarihsel konumlamalar üzerinden yarattıkları bizim için önemlidir. Biz yapalım. Lord Byron'ın önemi de şudur. Lord Byron bu hikayenin, Frankenstein'in yazılmasında çok etkin bir karakter. Onun fikridir aslında böyle bir gotik roman yazılması. Bir şey, yarışma herhalde düzenleneceği noktasından hareketle. Mary Shelley'nin yazımında da çok etkindir. Mesela denildiğine göre Frankenstein karakterinin oluşturulmasında çok etkilidir. Doktor Victor Frankenstein nasıl bir karakterleme olsun konusunda bayağı etkindir. Etkin olduğu noktada orada bitmez. Lord Byron'ın kendi yazılarından fırlayan bir doğu-batı ikilemi üzerinden batıyı yükselten ve parlatan bir algısı vardır. Batı her zaman iyi olandır, güzel olandır, felsefik olandır. Doğuda tiranlıktır, karanlıktır şeklinde bir yaklaşımı vardır. Bunu Mary Shelley'nin yazısının içerisinde babasını ve doğuyu reddeden ve Hristiyanlaşan Safi karakterinde görürsünüz nasıl bu ikilemin nasıl oluşturulduğunu direkt olarak orada görürsünüz. Bu metinlerin bu şekilde ele alınması ve kimlerin etkin olduğu da metinlerin yapı sökümü için çok önemlidir. Lord Byron 1820'lerdeki Yunan Bağımsızlık Savaşı'na Osmanlı'ya karşı savaşmaya gitmiştir. Orada da ölmüştür. O yüzden de Hristiyan algısı çok derin ve
etkindir yazılarında ve çevresinde yazanların da oluşturuluşunda. Bunu da öğrenmemiz gerekiyor, düşünmemiz gerekiyor bu metinleri okurken. Bu noktadan itibaren artık Victor Frankenstein tarafından laboratuvarda yaratılan canavar hikayesine odaklanabiliriz. Bugünkü dünyada böyle yeşil, karşınızda olan, çok sık gördüğünüz bir imge olarak yaratılıyor Frankenstein'in canavarı. Ama aslında kitapta böyle değildir. Biraz daha farklıdır. İlerleyen noktada bakacağız ama nasıl evrildiğini de düşünmemiz gerektiği için buraya size koymaya çalıştım onu. Giderek daha da bizim algılayabileceğimiz, kabul edebileceğimiz bir insan noktasının dışına itilmeye başlanmış durumdadır diye görüyorum, yorumluyorum ben onu. Burada Frankenstein'ın nasıl ifadelendirildiği de bizim için önemlidir. Kitaptaki kurgusunda bize Frankenstein'ı işte bu yaratma sürecini laboratuvarda çünkü bir varlık yaratıyor. Bu yaratma sürecinde kendi kendiyle sürekli olarak mücadele içerisinde inişleri çıkışları olan hem fiziksel hem duygusal ve psikolojik olarak karanlık anlar yaşayan, duygusal dünyası çok gitgeller içerisinde olan bir insan olarak veriyor. O vücudundaki fiziksel yapıya yansıyor, zayıf düşüyor. Ama aynı zamanda da bütün bunları söylerken bize onun kendine ait, içinden gelen bir ihtişamı olduğunu, bir inceliği olduğunu, nazik olduğunu, etkileyici bir insan olduğunu söylüyor. Bu da bizim için önemlidir. Felix'te size söylediğim gibi batılı erkek imgesini bize nasıl oluşturduğu noktasından da dikkat vermemiz gerekiyor ona. Hiçbir zaman kuşku yaratacak, %100 kötü bir karakter yaratmıyor. Çok daha karmaşık bir karakter yaratıyor. Zaten Doğu imgesindeki sorun da odur. Her zaman için tekil yaratıyor. Doğudaki herkes illaki her zaman, her koşulda iyidir diye bir şey yoktur. Ama o tekleştirme meselesi bizim için aslında önemlidir. Bu batılı beyaz erkek yaratıcıya dönüştürülen nasıl imgelenmiştir onu da iyi görmemiz gerekiyor. O hayranlık verici erkek kısmından da geri durmuyor. Şimdi Mary Shelley bize bu noktanın üzerinden Frankenstein'ın Jane Eyre'la mukayese edersek feminist bireycilikten konuşmadığını söyler. O dilden konuşmadığını söyler. Bunun sebebi peki nedir? Onu diyor ki bize tabii ki öznenin yaratılış biçimindendir. Çünkü siz aslında oradaki özneyi nerede yaratıyorsunuz arkadaşlar? Laboratuvarda yapay bir şekilde yaratıyorsunuz. Bu çok önemli. Bizim önceki videolarımızda baktığımız Jane Eyre ve Geniş Geniş Bir Deniz'deki kurgudan artık tanıyorsunuz onu. Ne diyordu bize? Bir şekilde öznenin oluşturuluş biçiminde bir aile ve kadın, Jane Eyre'de özellikle Bertha ile Jane'i mukayese etmesiyle, Jane'i yasal noktaya çekmesiyle gördüğünüz noktadan bir cinsel üreme, aile ve kadın Jane Eyre'de çok gördüğünüz bir şeydir. Bir yandan da bir toplumsal üreme üzerinden, özne üretimi üzerinden görüyordunuz. O da ırk ve erkekliği Christophe'inde mesela çok ortaya çıkıyordu. Rochester'la onu karşılaştırma noktasından onun toplumsal bir şekilde özne üretimini nasıl yaptığı çok açığa çıkıyordu. Spivak bize diyor ki burada Mary Shelley'nin böyle bir ikili karşıtlığı Frankenstein'da yok çünkü laboratuvarda yani yapay bir rahim ortamında yaratıyor canavarın. O da bizim için anladığımız kurgunun dışına çıkarıyor Jane Eyre'la Rice'ın Geniş Geniş Bir Deniz'inde yarattığı noktaya baktığınızda. Peki nasıl anlamamız gerekiyor Victor Frankenstein'ı? Bu öznenin yaratılış biçimi önemlidir. Çünkü içerisinde inanılmaz emperyalist söylemi şaşırtıcı şekilde, inanılmaz bir şaşırtıcılıkla güçlü bir şekilde içinde barındırdığını söyler bize Spivak.
erkeğin yüceltilişi ve rahmin simgesi onun üretken beyninde, kafasının içindeki kutudur. Yani orada yapay olduğu için rahim aslında erkeğin beyninden fışkırdığını söylüyor size üretmenin. Buradaki histerik babayı psikanalize biraz verdiğinde yaratacağı da asla bir kız çocuğu olamaz. Mutlaka oğlan olması gerekiyor. Burada da işte ırkçılığın dili, sosyal misyon olarak bir emperyalist karanlık yüz olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü erkekliğin hisleriyle birleşerek özne oluşumundan ziyade cinsel üremenin geriye çekilmesi söylemine dönüştürüyor bize bunu. Erkeğin ruh yaratıcısı olarak kibirli, hem Tanrı'nın yerini gasp ettiğini hem de kadının fizyolojik ayrıcalığını bu boşa bir çaba da olsa ortadan kaldırmaya çalıştığını söylüyor bize. Aslında buradaki bu canavar yaratımını Spivak bize bir şekilde zamanın tarihsel gelişiminin içerisine koymayı başarıyor ve diyor ki Shelley aslında bize neyi vurgulamaya çalışıyor? Sosyal mühendislikle yalnızca saf bir teorik veya doğa bilimleri üzerinden herhangi bir şekilde bir toplum yaratamayacağımızı anlatmaya çalışıyor bize ve böyle bir faydacı vizyonun aslında örtük bir eleştirisini getiriyor bize. O da güçlü bir şeydir. Hele bugünkü dünyayı düşündüğünüzde daha da önemli bir eleştiri olarak karşımıza çıkıyor. Bu klasik aslında kalıcılaşacak bizim için yapay zekanın da bu kadar ileriye gittiği bir dönemde. Bu şekilde size bu kitaptan fırlayan, bilmiyorum ne kadar doğru olabildi ama canavarı ben bu şekilde kendi zihnimde gördüm. Benim zihnimde gördüğümü de AI size, yapay zeka sizi bu kadar oluşturabildi. Bilmiyorum sizin kafanızda nasıldır? Kendi okumanız üzerinden kendi kurgunuzu da mutlaka yapın derim. Şimdi canavar aslında burada bedenli bir ceset gibi imgeleniyor bize. Çocukluktan yoksun, herhangi bir anne görmemiş, herhangi bir baba görmemiş ve geçmişi de yok ya da varsa bile bir leke olarak hiçbir şeyi ayırt edemediği bir kör boşlukta. Şimdi burası bana çok çarpıcı geliyor. Neden? Çünkü düşünün çok yapılmıştır bu kolonyal tarihlere ilgi gösteriyorsanız çok önemli sayıda sömürgeleştirilmiş topluma ne yapılmıştır? Oralara gidilmiştir. İnsanların adları kendilerinden inkar edilmiştir. Kültürleri inkar edilmiştir. Kendi dinlerini, yaşamaları inkar edilmiştir. Ta ki kendi dinlerini, kültürlerini unutuncaya kadar, hatta annelerini, babalarını unutuncaya kadar bir tarihsel bir silme yapıyorsunuz. Bunu daha önce konuşmuştuk. Şimdi oradaki canavarı aslında Spivak size emperyalizmin yaratmış olduğu madun olarak göstermeye çalışıyor, vurgulamaya çalıştığı şey odur ve kendi tarihinden, hafızasından kopartılmış bir insanın aslında bir yaratık gibi karşınıza çıkabileceğini söylüyor. Ne diyor size? Önce yarattınız bu insanları bu şekilde. Ama ondan sonra da döndünüz ve beğenmediniz. Bundan kurtulmak istiyorsunuz. Çünkü siz de kendinize benzetemediniz. Yani sömürgeleştirilmiş insanların bu şekilde değiştirilmeye çalışılması aslında ortaya ne kendileri kalabiliyor ne de dönüşebiliyorlar. Çünkü benliklendirilemiyor Batı'nın gözünde bu ötekiler. Bir benlik oluşturamıyor kendi hafızası olmadığında ve sömürgecilik misyonunda her şeyi silindiği için ondan sonra da siz onu silmiş olmanıza bakmayarak ortaya çıkmış olan eserden memnun olmamaya başlıyorsunuz diyor bize Spivak aslında. Ve o canavarı da bu şekilde
algılamamız gerektiğini vurguluyor bize. Sonuç itibarıyla da aslında o canavara siz kendiniz bile öğretmiyorsunuz öğrenmesi gerekenleri. Safi dediğiniz karakterin üzerinden o kendisi öğreniyor. Siz ondan da memnun olmuyorsunuz. Çünkü sizin istediğiniz evrilmeyi de yaşayamadığını söylüyorsunuz o şekilde. Orada ilginç bir e, e, ikilem var Safi ile canavar arasında elbette. Onu da düşünmemiz gerekiyor. Hani Safi'yi sessizleştirilmiş bir öteki olarak dünyalaştırarak kendinize katıyorsunuz. Müslüman Türk babanın kızı belli bir noktada Hristiyan parçaları olduğu için belli bir düzeyde katılabiliyor ama başka mağdunları sömürgeleştirdiniz, hiç katamadığınızı sembolleştiriyorsunuz bize aslında orada. Sonuçta da metnin sonunda canavar böyle bir buz yığınının üzerine yerleştiriliyor. Yaratıcısına karşı bir suç itiraf ediyor ve sadece bir öfke içerisinde olabiliyor. Bu buz salının üzerindeyken de bize ne diyor? Aslında kendini ateşe verecek. Verdiğini görmüyorsunuz. Kitap öyle bitirmiyor kendini ama o imgeyi size bırakıyor. Tıpkı Antionette'in, Bertha'nın kendini ateşe verip yakıp kendi küllerinden Jane'i oluşturması gibi aslında. Orada bir benzeşme gösterebilirsiniz. Kendini yakma eylemini tanımlamasa bile bir şekilde bize o imgeyle bizi baş başa bırakıyor. Yani ne demek istiyor bize? Aslında bunun olması imkansız. Bu bir ancak da yok edebiliriz bu noktadan ama tanımlanmadan bitiriyoruz bu varlığın nereye gideceği konusunu. Buradan artık sonuna geldik. Spivak serimizin 3 kadın metni ve emperyalizm eleştirisi üzerinden söyleyeceklerimizi umarım sizin için bir şekilde anlatıcı olmuştur. Merakınızı uyandırmıştır. Kolonyal metinleri okumak bitmez. Hep birlikte okumaya devam edeceğiz. Bundan sonraki serilerde başka farklı konuları getirmeye çalışacağım. Daha ileriki zamanlarda, hani şimdi Spivak'ın bir kısmını yaptık ama ileriki zamanlarda belki Mağdun Konuşabilir mi'nin üzerine de bir gün gideriz. Bu noktanın üzerinden söyleyelim. Yorum atarsanız, fikir verirseniz, ben şunun da irdelenmesini çok isterim, ben bunu okuyorum derseniz memnuniyetle onu da göz önünde bulundurup okumalarımızı o yöne de sizin istediğiniz şekilde çekebiliriz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için Spivak'ın eleştirel yaklaşımlarını. Postkolonyal kuramlar önemli, zihin açıcı, dünyayı farklı şekilde algılayacağımız açılımlar veren bir kuramsal altyapıdır, derindir. Okudukça öğreniriz, öğrendikçe güçleniriz. Birlikte düşünmeye devam edelim. Çok sevgiler, görüşürüz.